Yaklaşık 250 milyon yıl önce Trias döneminde şu anda Çin'in Yunnan eyaleti olan suların derinliklerinde Apodentatus olarak bilinen garip ve esrarengiz bir deniz sürüngeni okyanus tabanında dolaşıyordu. İlk bakışta Apodentatus tipik bir etçil deniz sürüngenine benziyor olabilir. Çünkü o zamanlar deniz sürüngenleri genellikle hepçil veya etoburdu. Ancak daha yakından incelendiğinde bilim insanları bu tarih öncesi yaratığın sıradan olmaktan çok uzak olduğunu fark etti. Aslında o kadar sıra dışıydı ki araştırmacıların onu tanımlaması ve sınıflandırması 60 yıldan fazla bir zamanı aldı. Adı sık dişli anlamına gelen Apodentatus, paleontologları yıllardır büyüleyen benzersiz diş adaptasyonlarına sahip tuhaf görünümlü bir yaratıktı. Apodentatus çekiç başlı bir otoburdu. Bu antik sürüngenin adından da anlaşılacağı gibi sıkıca bir araya getirilmiş ve tuhaf bir dizi zikzak şekillerde diş barındıran, uzatılmış ve düzleştirilmiş bir çenesi vardı. Bu ilginç yaratık ilk olarak 2014 yılında yayınlanan bu makaleye göre Çin'in güneybatısındaki bir fosil yatağında keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki paleontologların araştırma konusu oldu ve bilim dünyasının dikkatini çekti. Apodentatus ilk bakışta hissedildiği gibi oldukça tuhaf görünüme sahip bir canlıydı. Tahmini olarak küçük bir araba büyüklüğündeydi. Uzun ince gövdesi ve suda yüzdüğü 4 palet şeklinde yüzgeci vardı. Fakat Apodentatus'un en belirgin özelliği tuhaf ağzıydı. Bu makalede çenelerin ve dişlerin uzmanlaşmasının sürüngenin su altında filtreli beslenmeye adapte olmuş olabileceğini gösterdiğinden ve bu türün hassas dişlerinin büyük avları yakalayacak kadar güçlü olmadığından ancak muhtemelen mikroorganizmaları veya deniz solucanları gibi bentik omurgasızları filtrelemek için bir bariyer olarak kullanabileceğinden de bahsediliyor. Bu yaratığın ağzının ön tarafında bir çift tuhaf diş yapısı vardı. Ancak asıl sürpriz çenesinin geri kalanına dik bir açıda konumlanmış arkadaki benzersiz bir dizi diş yapısıydı. Apodentatus'u diğer deniz sürüngenlerinden ayıran en dikkat çekici özelliklerden biri olan bu diş düzeni hayvanlar aleminde daha önce veya o zamandan beri görülen hiçbir şeye benzemiyordu. Aşağı yukarı aynı şekil ve boyutta dişlere sahip olan diğer sürüngenlerin çoğunun aksine Apodentatus'un dişleri benzersiz bir beslenme için özel olarak uyarlanmıştı. Ön dişleri spatula gibi basık ve geniş, arka dişleri ise ince ve sivriydi. Eti parçalamak için keskin sivri dişleri olan diğer deniz sürüngenlerin çoğunun aksine Apodentatus'un sert bitkileri öğütmek için kullandığı bir ağız dolusu yassı dişleri vardı. Aslında başlangıçta ezilen kafatası fosilinden dolayı Apodentatus'un üst çenesinin çene çizgisi boyunca uzanan ve daha sonra üst çenenin ortasındaki dikey bir yarık boyunca uzanan küçük dişlere sahip olduğuna inanılıyordu. Bu üst çeneye küçük dişlerle kaplı bir fermuar görünümü veriyordu. Birkaç yıl boyunca yukarıdan aşağı doğru inen fermuar şeklinde bir ağzı olduğu düşünülmüş ve bilim insanlarını çok şaşırtmıştı. Gerçekten de şu resme bakınca çok uç ve ilginç bir evrim uyarlaması görüyoruz. Fakat 2016'daki keşifler bu bulguları alt üst etti ve Apodentatus'un aslında deniz tabanını yiyecek için tırmıklamaya yarayan dişleri olan çekiç biçimli bir kafası olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle 2016 yılında Science Advanced'da yayınlanan bu makalede araştırmacılar vakum yapan süpürge egi şeklindeki kafatasına sahip bu eski yaratığın bitki yiyen ve otçul olduğu bilinen ilk deniz sürüngenlerinden biri olabileceğini de öne sürdüler. Apodentatus'u gerçekten de farklı yapan şey bu olağanüstü beslenme davranışıydı. Apodentatus zamanının diğer deniz sürüngenlerinin aksine yalnızca kıyı şeridinde yetişen deniz bitkileriyle beslenen bir otoburdu. Özel çene yapısı dişlerini tırmık gibi kullanarak kayalardan algleri ve diğer bitki maddelerin sıyırmasına izin veriyordu. Bu diş düzenlemesi bilim insanlarını Apodentatus'un küçük organizmalar ve parçacıklar için suda süzülmek üzere spatula benzeri dişlerini kullanan bir filtre besleyici olduğuna inanmaya yönelten temel nedendi. Ancak Apodentatus'u sıra dışı yapan tek şey bu değildi. Apodentatus da oldukça büyük bir hayvandı. Ortalama 3 metre uzunluğa ulaşabiliyordu. Vücudu suda verimli bir şekilde hareket etmesine izin veren 4 yüzgeçle aerodinamik bir hale gelmişti. Bu eski sürüngenin başı nispeten küçüktü. Büyük gözleri ve ayrıca deniz tabanından bitki örtüsünü toplamak için kullandığı tuhaf uzun bir burnu ve kafatasının tepesine yakın burun delikleri vardı. Aslında burnu ve kafası o kadar uzundu ki kafatası uzunluğu hayvanın toplam vücut gövde uzunluğunun yaklaşık %18'i kadardı. Bu da bu yeni formda benzersiz bir şekilde uzmanlaşmış, verimli bir yiyecek arama mekanizması geliştirdiğini gösteriyor. Bilim insanları Apodentatus'un benzersiz diş yapısını ve uzun burnunu kırmızı koralin olarak bilinen bir alg türüyle beslenmek için kullanmış olabileceğine inanıyor.
Alışılmadık görünümüne rağmen Apodentatus muhtemelen oldukça başarılı ve iyi adapte olmuş bir avcıydı. Eşsiz diş yapısı, filtreleme yetenekleri, küçük organizmaları ve parçacıkları kolaylıkla yakalayıp tüketmesine izin verirken aerodinamik gövdesi ve güçlü yüzgeçleri onu verimli bir yüzücü yapmıştı. Apodentatus, Orta Trias döneminden Tetis denizinde tabanda büyüyen, deniz bitkilerinde otlayan bir otçul olarak betimlenen bu görseldeki gibi hem üst hem de alt çenelerin çekiç başı genişlemelerini kapsayan spatula dişlerini kullanarak çok sayıda bitki maddesini suda süspansiyon halinde sıyırabiliyordu. Daha sonra çeneyi kaplayan uzun ince ve sık sıralanmış iğne şeklindeki dişler tarafından emilip filtre ediliyordu. Bunlar Apodentatus'un yaşadığı sığ, ılık denizlerde değerli bir besin kaynağı olabilirdi. Apodentatus zorlu koşullara başarılı bir şekilde uyum sağlayabilen ve otçul olarak evrimleşen en eski deniz sürüngeni olmayı başarmıştı. Fosil kanıtları sığ resiflerden derin açık okyanuslara kadar çeşitli deniz ortamlarına gelişebildiğini gösteriyor. Ancak Apodentatus bu uyarlamaları nasıl geliştirdi ve eşsiz deniz ortamında nasıl gelişmişti? Bilim insanları bu soruları cevaplamak için fosil kayıtlarına dönüp bu antik sürüngenin evrimsel tarihini bir araya getirmek için kemiklerini ve dişlerini incelediklerinde keşfettikleri şey dikkate değer bir adaptasyon ve hayatta kalma hikayesiydi. Apodentatus benzersiz çene yapısını muhtemelen diğer deniz sürüngenleriyle içine girdiği besin rekabetinin bir sonucu olarak geliştirmişti. Apodentatus normalde yoğun ve kalabalık olan bu ekosistemde yeni bir beslenme nişiyle birlikte farklı yöntemler geliştirerek hayatta kalmayı başarmıştı. Bu otçulluk deniz ekosisteminin geri kazanımı için beslenme biçimlerinin çeşitliliğine de yeni bir boyut katmıştı. Çünkü bu türün varlığı bir başka makro yırtıcı olan ihtiyozorun da ilk ortaya çıktığı zamanlarla örtüşüyor. Bu canlılar ihtiyozorları da doyurabilecek boyutlarda güzel öğünler olmuş olabilir. Zaten aynı bölgeden çıkarılan ihtiyozor ve uzun boyunlu Dinocephalosaurus, deniz kestane ve izopodlar da bu sonucu destekliyor gibi görünüyor. Apodentatus ne kadar etkileyici olursa olsun ne yazık ki bir süre sonra diğer birçok tarih öncesi deniz sürüngeni gibi Trias döneminin sonunu belirleyen kitlesel yok oluş olayından nihayetinde sağ çıkamadı ve soyu tükendi. Sayısız diğer türle birlikte bu eşsiz ve gizemli yaratık hikayesini anlamak için sadece birkaç dağınık fosil bırakarak yeryüzünden kayboldu. Apodentatus'un kafasının gizemi çözülmüş olsa da bu keşfin yapıldığı yerde çok daha fazlası var. Ve bu birikintilerden çıkan ilginç şeyler hem bilim dünyası hem de doğa bilimciler için büyüleyici bir muamma olmaya devam edecek gibi görünüyor. Birçok bilim insanı hala daha bu yok oluşa neden olan faktörleri anlamak için çalışmaya devam ediyor. Deniz seviyeleri yükseldikçe ve kıyı şeridi değiştikçe Apodentatus muhtemelen değişen çevreye uyum sağlayamadı ve özel diyeti, beslenme alışkanlıkları bir yük haline geldi ve sonuçta diğer deniz sürüngenleri tarafından oyun dışı bırakıldı. Ancak değişen çevresel değişikliklerin, koşulların ve diğer deniz sürüngenlerin rekabetinin kombinasyonunun rol oynamış olması muhtemel. Yine de Apodentatus bir zamanlar gezegenimizde var olan inanılmaz yaşam çeşitliliğinin ilgi çekici ve benzersiz bir örneği olmaya devam edecek. Eşsiz diş yapısı ve adaptasyonları bize tarih boyunca dünyada var olan inanılmaz yaşam çeşitliliğini hatırlatıyor. Bugün Apodentatus'un mirası geçmiş bir deniz yaşamı çağına bir pencere sunan fosilleşmiş kalıntıları biçiminde bilim dünyamızda ve hayal gücümüzde yaşamaya devam ediyor. Paleontologların ve diğer bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde bu eski otoburun garip ve harikulade adaptasyonlarına hayran kalıyor ve milyonlarca yıldır gezegenimizde var olan inanılmaz yaşam çeşitliliğini takdir edebiliyoruz.